İbn Rüşd ve Gazali arasındaki felsefi tartışma. İbn Rüşd, Batı dünyasında bilinen adıyla Averroes, 12. yüzyılın önde gelen İslam filozoflarından biridir. İbn Rüşd'ün en önemli eserlerinden biri olan Tehafüt el-Tehafüt, Türkçe çevirisiyle tutarsızlığın tutarsızlığı, Gazali'nin Tehafüt el-Felasife, Türkçe karşılığıyla Filozofların Tutarsızlığı adlı eserine bir yanıt niteliğindedir. Gazali, 11. yüzyılda yaşamış büyük bir İslam alimi ve düşünürüdür. Tehafüt el-Felasife adlı eserinde İslam filozoflarının bazı görüşlerini eleştirerek bu görüşlerin İslami inançlarla çeliştiğini savunmuştur. Gazali'nin eleştirileri İbn Sina ve Farabi gibi filozofların eserlerinde ortaya koydukları bazı metafizik ve teolojik görüşlere yönelikti. Gazali, bu filozofların bazı düşüncelerinin İslam'ın temel inançlarına aykırı olduğunu öne sürerek felsefi spekülasyonların dinle uyumsuz olabileceğini vurgulamıştır. Gazali'nin bu eleştirileri İslam dünyasında büyük yankı uyandırmış ve felsefi düşüncenin meşruiyeti konusunda önemli tartışmalara yol açmıştır. İbn Rüşd'ün Tehafüt el-Tehafüt adlı eseri, Gazali'nin eleştirilerine yanıt verme zorunluluğu hissettiği için yazılmıştır. İbn Rüşd'e göre Gazali felsefi düşünceyi yanlış anlamış ve filozofların görüşlerini çarpıtmıştır. Ona göre felsefi düşünce ve akıl yürütme İslam inancıyla uyumlu olabilir. Din ile felsefe arasında bir çatışma olmadığını savunur. İbn Rüşd, Gazali'nin yönelttiği 17 temel eleştiriye ayrıntılı yanıtlar vererek filozofların savunmasını yapar ve felsefi düşüncenin İslam dünyasındaki yerini korumaya çalışır. Bugünkü videomuzun konusu İbn Rüşd'ün Gazali'ye karşı yaptığı bu savunmanın içeriğidir. 1. Evrenin ezeliliği. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, evrenin yaratılmış olduğunu ve bir başlangıcı olduğunu savunur. Ona göre evrenin ezeliliği fikri Allah'ın yaratıcı gücüne aykırıdır ve bu görüş İslam'ın temel inançlarıyla çelişir. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, Aristocu bir bakış açısıyla evrenin ezeli olduğunu savunur. Ona göre evren Allah'ın ezeli ve sürekli yaratıcı etkinliğinin bir sonucudur. Allah'ın yaratıcı gücü evrenin sürekli varlığını sağlar ve bu nedenle evrenin ezeliliği Allah'ın yaratıcı gücüyle uyumludur. Evrenin başlangıcı olmadığı fikri Allah'ın sürekli var edici olduğuna işaret eder. 2. Allah'ın bilgisi. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, Allah'ın her şeyi büyük ya da küçük, genel ya da ayrıntılı olarak bildiğini savunur. Ona göre filozofların Allah'ın sadece genel ilkeleri ve evrensel kavramları bildiği görüşü yanlıştır. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, Allah'ın bilgisinin hem genel ilkeleri hem de bireysel olayları kapsadığını savunur. Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatıcı ve eksiksizdir. Filozofların Allah'ın bilgisini sınırlı gösterme çabaları yanlış anlaşılmıştır. İbn Sina ve Farabi'ye göre Allah evreni belli bir sistem dahilinde yaratmıştır. Bireysel olaylarsa bu sistemin bir sonucudur. Örneğin fizik yasaları evrensel ilkeler arasındadır. Bir taşın düşmesi, suyun kaldırma kuvveti ve benzeri olaylar bu ilkelerin bir sonucudur. Dolayısıyla Allah bu evrensel ilkeleri bilerek bu ilkeler altında gerçekleşen tüm bireysel olayları da bilir. Allah hem evrensel kavramları hem de en küçük ayrıntıları bilir. İbn Rüşd'e göre Gazali burada Farabi ve İbn Sina'yı anlamamış ve olayı çarpıtmıştır. 3. Sebep ve sonuç ilişkisi. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, doğa olayları arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin Allah'ın iradesine bağlı olduğunu ve bu ilişkinin zorunlu olmadığını savunur. Ona göre her şey Allah'ın iradesiyle olur ve sebep-sonuç ilişkisi doğrudan Allah'a bağlanmalıdır. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, sebep-sonuç ilişkisinin Allah'ın iradesiyle belirlendiğini kabul eder. Ancak bu ilişkinin doğa yasaları çerçevesinde işlediğini savunur. Ona göre Allah evrenin düzenini ve doğa yasalarını yaratmıştır ve bu yasalar çerçevesinde olaylar gerçekleşir. Sebep-sonuç ilişkisi Allah'ın bilgisi ve iradesiyle uyumludur. 4. Nübüvvet ve peygamberlik.
Gazali'nin eleştirisi. Gazali, peygamberliğin ilahi bir seçilim ve vahiy aracılığıyla gerçekleştiğini savunur. Ona göre peygamberler Allah tarafından seçilmiş özel insanlardır ve peygamberlik insan aklının ötesinde ilahi bir lütuftur. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Sina ve Farabi, peygamberlerin bilgiye erişimlerini entelektüel ve sezgisel yetenekler aracılığıyla açıklarlar. Onlara göre peygamberler faal akıl ile doğrudan iletişim kurarak evrensel bilgiye ulaşırlar ve bu bilgi doğrudan ilahi bir kaynaktan değil, daha çok evrensel akıldan gelir. İbn Rüşd bunu kabul eder ve aynı zamanda peygamberlerin ilahi bir seçilim ve vahiy aracılığıyla bilgi aldığını da savunur. Ona göre peygamberlik hem entelektüel hem de ilahi bir boyuta sahiptir ve peygamberler Allah'ın mesajlarını iletmek için seçilmiş özel bireylerdir. 5. Ahiret ve bedenin dirilişi. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, ahirette bedenin dirileceğini ve hem ruhun hem de bedenin ahiret hayatında var olacağını savunur. Ona göre İslam inancı bedenin yeniden dirilişini vurgular. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Sina ve Farabi, ruhun ölümsüz olduğunu ve bedenden bağımsız olarak varlığını sürdürebileceğini savunur. Bedenin ahirette dirilmesi fikrine mesafeli yaklaşırlar ve ruhun varlığını sürdürmesini yeterli görürler. Ruhun ölümsüzlüğünü onun maddi olmayan doğasına ve akıl ile bilgiye olan bağımlılığına dayandırırlar. İbn Rüşd, ahirette bedenin dirilişi konusunda filozofların görüşlerini savunur. Ona göre bedenin dirilişi, ruhun ölümsüzlüğü ve Allah'ın gücüyle mümkündür. 6. Dünyanın sonu ve kıyamet. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, dünyanın sonunun geleceğini ve kıyamet gününde her şeyin yok olacağını savunur. İslam inancı, kıyametin kesinlikle gerçekleşeceğini belirtir. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Sina ve Farabi, evrenin ezeli ve sonsuz olduğunu savunur. Kıyameti, bireysel ruhların bedenden ayrılması ve ruhsal varlıklarının devam etmesi olarak yorumlarlar. Fiziksel dünyanın sonu yerine ruhsal ve metafiziksel bir dönüşümü vurgularlar. İbn Rüşd, dünyanın sonu ve kıyamet konusundaki inancı kabul eder. Ancak ona göre kıyamet günü Allah'ın iradesiyle gerçekleşecek ve bu olay doğa yasaları çerçevesinde açıklanmalıdır. 7. Kader ve irade hürriyeti. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, insanların kaderlerinin Allah tarafından belirlendiğini ve her şeyin Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğini savunur. İrade hürriyeti konusunda insanların sınırlı yetkileri olduğunu belirtir. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, kader ve irade hürriyeti konusunda filozofların yani İbn Sina ve Farabi'nin farklı yorumlarını savunur. Ona göre insanlar özgür iradeye sahip olabilirler ve bu özgür irade Allah'ın bilgisi ve iradesiyle uyumlu olabilir. Kader, Allah'ın bilgisi çerçevesinde gerçekleşir. Ancak insanlar kendi iradeleriyle eylemlerini seçebilirler. 8. Kötülük problemi. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, kötülüğün varlığını Allah'ın iradesiyle açıklar ve her şeyin Allah'ın bir hikmeti olduğuna inanır. Kötülük, insanların sınanması ve ahiret hayatı için bir araç olarak görülür. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, kötülüğün varlığını doğa yasaları ve insan iradesiyle açıklar. Ona göre kötülük evrenin düzeni ve doğa yasaları çerçevesinde anlaşılabilir. Kötülük, insan iradesi ve seçimlerinin bir sonucudur ve bu nedenle Allah'ın bilgisi ve iradesiyle uyumludur. 9. Mucizeler ve doğa yasaları. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, mucizelerin Allah'ın doğa yasalarını aşan olağanüstü olaylar olduğunu savunur. Mucizeler, peygamberlerin doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından gerçekleştirilen olaylardır. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, mucizelerin doğa yasaları çerçevesinde açıklanabileceğini savunur. Ona göre mucizeler Allah'ın iradesiyle gerçekleşen ve doğa yasalarının bir parçası olan olaylardır. Mucizeler, Allah'ın gücünü göstermek için doğa yasalarına uygun şekilde gerçekleşebilir. 10. İnsan ruhunun doğası.
Gazali'nin eleştirisi. Gazali, insan ruhunun Allah tarafından yaratıldığını ve bedenden bağımsız olarak varlığını sürdürdüğünü savunur. Ruh, Allah'ın bir lütfu ve insanın ahiret hayatında var olacak olan kısmıdır. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, insan ruhunun doğası konusunda filozofların görüşlerini savunur. Ona göre ruh bedenden bağımsız olarak varlığını sürdüren bir varlıktır ve akıl ile bilginin taşıyıcısıdır. Ruh, ölümden sonra da varlığını sürdürür ve Allah'ın bilgisiyle uyumludur. Gazali'nin itiraz ettiği nokta, İbn Rüşd ve diğer filozofların ruhun doğası konusundaki akılcı ve felsefi yaklaşımlarının İslam'ın temel inançlarıyla çelişebileceği endişesidir. Gazali, ruhun Allah tarafından yaratılmış bir varlık olduğunu ve bu yaratılışın dini bir boyutu olduğunu vurgular. İbn Rüşd ise ruhun akılsal ve entelektüel bir varlık olarak incelenmesi gerektiğini savunur ve bu noktada Gazali ile ayrışır. 11. Evrendeki düzen ve gaye. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, evrendeki düzenin ve gayenin Allah'ın iradesiyle belirlendiğini ve her şeyin bir amacı olduğunu savunur. Evrendeki düzen, Allah'ın hikmetinin bir göstergesidir. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, evrendeki düzenin ve gayenin doğa yasaları çerçevesinde anlaşılabileceğini savunur. Ona göre evren Allah'ın iradesiyle yaratılmış ve doğa yasaları çerçevesinde işleyen bir düzene sahiptir. Bu düzen, Allah'ın bilgisi ve iradesiyle uyumludur. 12. Ahlak ve erdem. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, ahlak ve erdemin Allah'ın emirleriyle belirlendiğini ve insanların bu emirlere uyarak erdemli bir yaşam süreceklerini savunur. Ahlak, Allah'ın iradesiyle uyumlu olmalıdır. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, ahlak ve erdemin akıl yoluyla anlaşılabileceğini savunur. Ona göre insanlar akıllarını kullanarak erdemli bir yaşam sürebilirler ve bu yaşam Allah'ın bilgisi ve iradesiyle uyumludur. Ahlak, doğa yasaları ve insan aklı çerçevesinde anlaşılabilir. 13. Bilgi ve hikmet. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, bilginin Allah'ın vahyiyle ve peygamberlerin öğretisiyle elde edileceğini savunur. Hikmet, Allah'ın iradesiyle insanlara verilen bir lütuftur. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, bilginin akıl yoluyla ve doğa gözlemleriyle elde edilebileceğini savunur. Ona göre hikmet doğa yasaları ve akıl yoluyla anlaşılabilir ve bu bilgi Allah'ın bilgisiyle uyumludur. Bilim ve felsefe, Allah'ın yarattığı evreni anlamak için araçlardır. 14. Metafizik ve ontoloji. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, metafizik ve ontolojinin Allah'ın varlığı ve sıfatlarıyla ilgili olduğunu ve bu konuların yalnızca vahiy yoluyla anlaşılabileceğini savunur. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, metafizik ve ontolojinin akıl yoluyla anlaşılabileceğini savunur. Ona göre Allah'ın varlığı ve sıfatları, doğa yasaları ve akıl yoluyla incelenebilir ve bu bilgi Allah'ın bilgisi ve iradesiyle uyumludur. Metafizik, felsefi düşüncenin bir parçasıdır. 15. Tanrı'nın zatı ve sıfatları. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, Allah'ın zatı ve sıfatlarının yalnızca vahiy yoluyla anlaşılabileceğini ve insan aklının bu konuları tam anlamıyla kavrayamayacağını savunur. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, Allah'ın zatı ve sıfatlarının akıl yoluyla anlaşılabileceğini savunur. Ona göre Allah'ın sıfatları, doğa yasaları ve akıl yoluyla incelenebilir ve bu bilgi Allah'ın bilgisiyle uyumludur. Allah'ın zatı ve sıfatları felsefi düşüncenin konusudur. 16. İlahiyat ve doğa bilimleri. Gazali'nin eleştirisi. Gazali, ilahiyatın doğa bilimlerinden ayrı olduğunu ve ilahiyatın yalnızca vahiy yoluyla anlaşılabileceğini savunur. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, ilahiyat ve doğa bilimlerinin birbirini tamamladığını savunur. Ona göre ilahiyat, doğa bilimleri ve akıl yoluyla anlaşılabilir ve bu bilgi Allah'ın bilgisi ve iradesiyle uyumludur. Doğa bilimleri, Allah'ın yarattığı evreni anlamak için bir araçtır. 17. İnsanın kaderi ve hür irade.
Gazali'nin eleştirisi. Gazali, insanın kaderinin Allah tarafından belirlendiğini ve hür iradenin sınırlı olduğunu savunur. İnsanın kaderi Allah'ın bilgisi ve iradesiyle belirlenir. İbn Rüşd'ün yanıtı. İbn Rüşd, insanın hür iradeye sahip olduğunu ve kaderin Allah'ın bilgisiyle uyumlu olduğunu savunur. Ona göre insanlar özgür iradeye sahip olabilirler ve bu özgür irade Allah'ın bilgisi ve iradesiyle uyumludur. Kader Allah'ın bilgisi çerçevesinde gerçekleşir. Ancak insanlar kendi iradeleriyle eylemlerini seçebilirler. Sonuç: İbn Rüşd, Tehafüt el-Tehafüt adlı eserinde Gazali'nin İbn Sina ve Farabi'nin düşüncelerine yönelik eleştirilerine yanıt vererek felsefi düşüncenin ve akıl yürütmenin İslam inancıyla uyumlu olduğunu savunur. İbn Rüşd'ün bu savunması felsefi düşüncenin İslam dünyasındaki yeri konusunda önemli bir tartışma başlatmış ve Batı felsefesi üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. Gazali'nin bakış açısıyla İbn Sina ve Farabi gibi düşünürler dinden çıkmıştır. Oysa İbn Sina ve Farabi sorgulayıcı bir akıl yürütme tekniğini uygulamışlardır. Savundukları düşünceleri illa bu bizim dediğimiz doğrudur şeklinde bir tezle ortaya koymamışlardır. Sadece akıl yürütme tekniğini uygulayarak dinden bağımsız ulaştıkları sonuçları göstermişlerdir. Maalesef din adına konuşan insanlar insanları yaftalama hakkını da kendinde buluyor. Kendilerini insanları tekzip etme otoritesine sahip görüyorlar. Gazali de aynen böyle yapmış ve bu iki düşünürü kafir olarak ilan etmiştir. Bu yaftalamayla birlikte İslam kültüründe özgür düşüncenin ve sorgulayıcı akıl yürütmenin son bulduğunu gözlemliyoruz. Din bir inanç sistemidir. İbn Sina ve Farabi gibi düşünürler, sorgusuz bir kabullenme yerine mantık yürütmeyle dini kavramları anlama yoluna gitmişlerdir. Böyle olması insanların dini daha iyi anlamalarını ve kabullenmelerini sağlayacaktır. Ancak dinin sorgulanamaz olduğu düşüncesi buna izin vermemiş ve İslam kültüründe eleştirel yaklaşım daha yeşermeden sonlandırılmıştır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.